geldiğinde 21 yaşında 21 geldin yaşında o zaman. geldim, evet. Yani 21 yaşında tek başına Tokyo'ya gelmiş kardeşimiz. Kolay değildir 21 yaşında. O kararı vermek, 10.000 kilometre ötede kendine bir hayat kurmaya çalışmak, bir de sıfırdan. Sıfırdan, evet. Sıfırdan. Sıfırdan. Azat'a bak, ne güzel yerlerde kalıyor böyle Azat. Güzel yerler. Güzel abi, güzel. Ses deneme 1 2 3. Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok güzel bir videonun başlangıcındayız. Konuklu video var. Kendisini uzun süredir arıyorum. En sonunda buldum. Çevirebilir misin kamerayı? Arkadaşlar merhaba. Uzun zaman oldu. Azat'la buluştuk. Evet, 1 yılı sürdü ama buluştuk. Azat'ı en son Penis Festivali'nde yapmıştık. Beraber kutsanmak için, başımıza iş gelmemesi için. Azat koş. Azat koş. Koş Azat. Çük kaçıyor. Çük kovalıyoruz. Hayatımda çük kovalayacağım aklıma gelmemişti. Geçen sene ben de böyleydim. Kendi kendime diyordum, ulan Japonya'da bir sokağın arasında çük kovalıyorum diye. Bu sefer yanıma bir kişiyi daha aldım. Penis Festivali'ne gidip bir sene oldu abi. Bir sene oldu abi. Bir 2 sene ay. geçti. Bir seneyi de geçti. Azat çalışıyor, koşturuyor. Japonya'da yaşayan bir Türk öğrencinin hayatına konuk olacağız diyeyim. Hemen geçelim. Azat iş çıkışı ama kimse yok ya. Cuma günü ya bugün. İçmeye gidiyorlar. İçmeye gidiyorlar. Yürüye ufak böyle soru cevap şeklinde başlayalım Azat. Tamamdır. Sessiz sakin Tokyo sokaklarında. Evet. Öncelikle nasılsın? Nasıl İyiyim keyifler? abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyi vallahi, teşekkürler. Koşturuyoruz. Güzel. Çalışmaya devam. O zaman çok hızlı geçiyor Azat. Abi zaman burada çok hızlı geçiyor ya. Sen biraz boyun uzamış ya. Biraz bir şey olmuş sana böyle. Değişmişsin. Japonya abi. yaramış sana. Biraz yaradı diyelim. Güzel. O zaman Değişiklikler var. kendinden başlayalım. Önce bilmeyenler için böyle kendini tanıtırsan, nereden geliyorsun, kaç yaşındasın, klasik kendini tanıtmayla başlayalım. Benim ismim Azat, soyadım Timuçin. 22 yaşındayım. İstanbul'dan geliyorum. Üniversite mezunuyum. Türkiye'den 2 yıllık üniversitede mezun oldum. Bilgisayar programcılığından. Geçen senenin 3. ayının 31'inde tam Tokyo'ya iniş yaptım. 4. aydan itibaren dil okulunda öğrenciyim. 1 seneyi doldurdum. 1 seneyi geçti hatta. Şu an hala dil okulunda devam etmekteyim. Uzun döneme kayıt olduğum için okulumun süresi 2 yıl. Seneye Nisan'da okuldan mezun olacağım. Bir senem kaldı. Bir seneden az hatta. Ondan sonra ise burada Semmon Gakko dediğimiz Türkiye'deki gibi 2 yıllık üniversiteler var. Türkiye'deki meslek üniversiteleri gibi aynı şekilde. Meslek okulu. Aynen, meslek okulu diye geçiyor. Ona gitmeyi düşünüyorum. Ondan sonrasına bakacağım artık. Güzel bir açıklama oldu. Şu anda neredeyiz? Şeydeyiz. Shinjuku'nun oralardayız değil mi Azat? Abi şu Takadona Baba'ya biraz yakın bir yerdeyiz. Evet, Meijiro'ya yakın diye. Sakin, güzel bir yer. Ne kadar iş çıkışı olsa da şu vakitler. Sessiz, sakin, güzel bir yer. Azat, Japonya'ya gelmendeki amaç neydi? Japonya'ya gelmemdeki en büyük amaçlardan biri dümdüz yurt dışında bir hayat kurmak istiyordum kendime ve kendi kişisel şartlarımı değerlendirdiğimde benim gidebileceğim bana en uygun olan ülke Japonya olduğu için Japonya'yı seçtim. Hani güzel bir ülke, kafa yapıma uyuyor fakat hani çok böyle Japonya'ya aşık olduğum için geldim diyemem. Ama onun dışında memnunum geldiğime. O zamanki şartlar Uygun geldiği için Japonya'ya Anladım. geldim. Evet. Şu anda hangi dil okuluna gidiyorsun? Yoshida Dil Okulu'na gidiyorum. Nishiwase'de olan bir okul. Türklerin olduğu bir okul. Çok ünlü olmasa da. Azat, şurası güzel Evet. bir yere gidiyor gibi ha. Ara sokak severiz. Güzel. Türk var mı bayağı? Bayağı var. 12'den fazla vardı. Geri giden Türkler de oldu. Mezun olan Türkler de oldu. Mezun olup Semmon Üniversitesi'ne giden de oldu. Hatta İlker abi tanırsınız. Aha. Cem abinin videolarından. O da bizim okuldaydı. O mezun oldu. O Semmon Gakko'ya sıçradı. Sıçradı o. Bayağı zaten mükemmel güzel. dil seviyesi. Ona da selam olsun buradan. Onunla da video yapacağız. Okuldan memnun musun? Okuldan memnunum. Böyle okulun neydi? Yoshida diye geçiyor. Genel olarak iyi kötü okulla ilgili ne söyleyebilirsin? Dümdüz açık söyleyeceğim. Dümdüz açık söyle. İyi yanları, taksit imkanı var. Para konusunda anlayış tanıyabiliyorlar. Japonya'ya gelince anlarsınız. Japonlar biraz para konusunda çok kuralcılardır. Biraz açıklık tanıyabiliyor. Böyle okullar var, nadir de olsa. Öğretmenler sıcakkanlı, hepsi değil. Birkaç tanesi sadece sıcakkanlı. Ve ilgilenen öğretmenler gerçekten çok ilgileniyor. İlgilenmeyen öğretmenler de cidden ilgilenmiyor. Hani kafa yorarsanız ve çalışırsanız bence gayet verimli geçiyor. Fakat eksiklikleri var okulun. Mesela konuşma pratiği çok eksik bence. Hiç konuşma dersimiz yok. Sadece kitaptan paragraf okutuyorlar. Çoğu okulda böyle aslında Japonya'da. Hani konuşma pratiği kolay kolay yapamıyorsunuz. 2 yıllık uzun dil okullarına giderseniz çoğu aynı sistemde işliyor. Fakat kötü bir şey değil, iyi bir şey. Konuşmada geri kalıyorsunuz. Konuşma için de yapabileceğiniz en mantıklı şey izakaya gibi işlere girip Japonlarla olabildiğince konuşmaya çalışacaksınız. Biraz part-time çalışmak. Aynen, part-time. Sosyal hayatla geliştirebilirsiniz bence Sosyal konuşmanızı. hayat. Okulda konuşmanızı geliştirebileceğinizi düşünmüyorum. Hatta benden çok çok daha yüksek sınıflarda okuyup Ama bu her Benim- okulda
belki biraz farklı olabilir. Ya şöyle diyeyim, onu da açıklayacağım. Kendi okulumda benden yüksek sınıfta olup belki benim kadar konuşamayan insanlar gerçekten görüyorum. Veya benimle aynı sınıfta olup hani kelimeleri okumakta zorlanan insanlar görüyorum. O da okulun eksiklerinden bir tanesi. Hatta ben okula ilk geldiğimde bir tane Amerikalı vardı bizim sınıfta. Sadece böyle Japoncasını geliştirmek için gelmişti. Bir eğitim amacıyla gelmemişti. Yani bir üniversiteye gideyim, bir GLPT belgesi alayım amacıyla gelmediği için çocuk sadece konuşmasını geliştirmek istiyordu. Arkadaşlarıyla konuşmak istiyordu. Bizim okulda da onun eksikliğini yaşadığında 3. ayından sonra direkt okulu bırakıp başka bir okula yazıldı. Hani sadece konuşmak için de okullar var. Hani bu bizim okul için geçerli. Bu güzel bir cevap oldu. Gelmek isteyenlere, öğrenmek isteyenlere güzel kritik bilgilerden. Burası şöyle diyeyim, şu an bizim yürüdüğümüz yer eski tarafı. Biraz daha aşağı taraflara gittiğinizde çok pahalılaşıyor. Kesim olarak yüksek seviye kesim, fakat eski evlerin bulunmasının sebebi sahiplerinin yenilemek istememesinden kaynaklanıyor sadece. Mesela şu ev ile şu evin arasındaki fark görebiliyorsun abi sen. Biri yenilenmiş, diğeri çok eski bir ev. Tabii bayağı para gidiyor bu tadilat işlerine. Hani, Durumu iyi olması lazım bunu yapabilmesi için hani insanların. Burada hani sadece evin var diye zengin de olmuyorsun. Dediğin gibi paranın olması gerekiyor. Güzel, bura biraz istasyona yakın çünkü kritik Bura yerlerde. bayağı yakın istasyona. Şu an istasyona gitmek istesek 3 dakikamızı alır. Ondan kale gibi ev yapmışlar. Bu nasıl ev? Burası ev değil, Ne bu? burası church diye biliyorum. Church mü? Galiba Kilise mi kilise olması lazım ya da aşağı, yok burası apartman, evet. bu? Apartman Aşağıda bir nasıl? yerde şey var. Kilise var. Ulan Evet. bunları beton bayağı sağlam Bura beton. çok etkileyici bir yer zaten. Burada da mezar var sağ İnsan tarafımızda. ölmez burada. Ha, ölürse de buraya geliyor zaten. Evet, Burada ölürse de yapıyorlar. buraya geliyor. Güzel, sessizse. Ben biraz daha böyle hareketli, gürültülü beklerdim. Shinjuku'dan çok değil, 10 dakika mesafede trenle yani. Evet. Yola Sessiz, bakarsan sakin yolla yerler. çok geniş abi. Yola. Farkındasın yani değil mi? Yani buraları güzel öveceksin, anlaşıldı. Tokyo'nun standartına göre bence bu yol geniş. Gelen arkadaşlar anlar. Güzel. Bir de senin kaldığın yeri de izin verirsen gösteririz. Tabii ki de gösteririz Ama arkadaşlar. inşaat. Evet. İnşaat. Vay, evi dikecekler Azat buraya. Evet, benim arka sokağımda bir ev yaptılar. 3 ay sürdü. Ne yaptılar? Ev. Bildiğin abi ev yaptılar. Nerede yaptılar? Hemen arka sokağımdaydı. Nasıl yaptılar? Arka mahallemde. Bildiğin ya şey yani dümdüz ara sokakta bir yerde bu şekilde inşaat yaptılar ev. 3 ay sürdü. 3 ay. Azat, Japonca öğrenmek zor mu? İlk başlarda seni en çok ne zorladı? İlk başlarda beni zorlayan şey... Buradan gidelim. Oradan mı gidelim? Evet. İlk başlarda beni zorlayan şey kendi yaptığım hata. Hatam da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Herkesin söylediği şeyler aslında. Hani gelmeden önce hiç dile bakmamak, hiragana, katakana bile öğrenmemek. Hani bunlar çok büyük zaman kaybına mal oluyor. O fark ettiriyor değil mi? Çok fark ettiriyor abi. Zamanı bir kere zaman kaybettiriyor size ve bu zaman burada yaşadığınız her gün çok önemli. Çünkü öğrenci olarak geliyorsunuz. Süreniz sınırlı olduğu için hani okula sarılmanız gerekiyor. Alabildiğinizi almanız gerekiyor okuldan. Fakat işte eksik olarak gelirseniz hani A sınıfında bile takılırsanız, ki ben yaptım. A sınıfında en kolay sınıfta kaldım bir kere. A sınıfı dediği hani böyle seviyelerine göre ayırdık. Evet, A, B, C, D diye gidiyor bizim okuldaki sistem. Hani o sınıfta hiç böyle umursamadığım için, geldiğimde ilk aylarda full gezdiğim için kalmıştım. İlk başlarda seni zorlayan hiragana, katagana'yı pratik yapmadan, biraz öğrenmeyerek gelmen dezavantaj oldu. Tavsiyen onu öğrenip gelirlerse ilk birkaç ay güzel, ayakları yere basarak geçer. Çünkü temeli öğrenmeniz gerekiyor. Hani benim kalmam bir yandan bana iyi oldu. Çünkü temeli çok öğrenmiş oldum. Eğer kalırsanız kalmanızı önermem. Yine bunu yaşarsanız zaman kaybedersiniz ama en azından temeliniz biraz daha sağlam olur. Fakat önermiyorum yani, çünkü maksimum gerçekten bakarsanız 2 haftada öğrenebilecek bir şey. Yani hiragana ve katakana bir haftada öğrenebilecek bir şey. Çok kolay bir şey. Gerisi size burada gelip tekrar yapmanıza işte bakıyor. Gelip biraz tekrar yaparsınız, zaten okumaya alışırsınız. Heyecanlı, motivasyonunuz yüksekken Cem abi gibi değil, düşmeden devam edebilirsiniz. Nasıl ben gibi? Abi sen dedin ya ben dil okulunda Ha. motivasyonum düştü sonradan diye. Ben tabelaları okumaya başladığım anda böyle buranın imparatoru gibi geziyordum tabelaları okuyarak. Evet. Ondan sonra kanji mancıya geçtik. Oralara da geleceğiz. Bir tokat yemiş gibi olduk. Giriş seviyesini öğrenin, içten öğrenin, gelin. 2 haftanızı alır. 2 hafta İlk çok 2 ay kısa. önemli aslında. Hiragana'yı, katagana'yı bilip çoğu yerde işini halledebilmek kolaylıkla ilerisi için bile kolay olabilir. Evet. Okul ortamın nasıl? Sınıf arkadaşların genelde hangi ülkelerde? Bunlara kısa cevaplarla da söyleyebilirsin. Tamam. Okul ortamım güzel. Çok fazla değil de Türk arkadaşlarım var. Kendileri de çok anlayışlılar. Türk arkadaşlarımla okul ortamım güzel gidiyor. Sınıf arkadaşlarım ise şu anki olduğum sınıfta 2 Türk'üz, ben ve bir arkadaşım. Kalanlar ise Nepalli, Hindistanlı, Amerikalı, Sri Lankalı ve bir tane Lüksemburglu çeşit var, fakat Hindistanlı, Pakistanlı ve Nepalli sayısı biraz fazla. Eğer alt kademe ve orta kademe okullara giderseniz bu durumla karşılaşacaksınız. Bu herhangi bir okulda da böyle, çünkü okullar paraya göre ayrıldığı için bu durum normal olarak anılıyor burada. Sizde Koreli, Çinli fazla yok galiba. Koreli, Çinli yok. Vallahi. Şöyle Moğol var, Çinli bir iki tane var. Koreli ben hiç görmedim okulda. Allah Hiç Allah. görmedim. Bizim Human Akademi'de var bir Koreli, Var, evet. Çinli vardı. Demek ki toplandıkları yer biraz başka oluyor. Şöyle oluyor, bazı okullarda çok fazla Çinli oluyor, bazı okullarda hiç Çinli olmuyor.
Evet, o biraz değişik. Teşekkürler. Rica ederim. Nerede part-time çalışıyorsun? Ne iş yapıyorsun Azat? Ben bir yıldır McDonald's'ta part-time çalışıyorum. Bir yıldır. Evet, Maşallah. bir yıl olacak. Bir ay sonra falan bir yıl olacak. Geldiğimden bir ay sonra direkt işe başladım. 1,5 ay sonra falan işe başladım. Nasıl buldun? Nasıl yaptın? İşi bulmamdaki en büyük yardım burada bir abi vardı. Gelmemde yardımcı olan. Kendisinin YouTube kanalı vardı ama işte çok video atmayan, sadece kesit videolar atan biriydi. Onun sayesinde buldum. Zaten okulda onun sayesinde bulmuştum. Ona yazmıştım direkt. Bana söylemişti işte McDonald's'ta çalışmak ister misin? Ben de hani geldiğinde direkt ilk bulduğun işe yapışman gerektiği için, burada hayat çok pahalı olduğu için yapıştım. Ve iş kolay olduğu için ve işe alıştığım için. Nasıl yaptın o? Başvuru, işe alım süreci nasıl oldu? Şöyle, McDonald's'a normalde şu an kendiniz bir McDonald's'a başvurmak isterseniz direkt web sayfalar var. Çalışmak istediğiniz şubenin web sayfasına gidiyorsunuz. Bir form dolduruyorsunuz, bilgilerinizi giriyorsunuz, telefon numaranızı giriyorsunuz. Gelmek istediğiniz günü seçiyorsunuz. Bir iki gün önceden onlar sizi arıyor. Şu günde şu saatte gel diye. Gidiyorsunuz ve ofisleri oluyor. Kendinizi tanıtıyorsunuz. Ondan sonra size form doldurtuyorlar. Tabii Japonca. Evet, Üzerine o formlarda çok sıkıntı. Her şeyi kanji yazmak zorundasınız. Ben bile mesela ilk geldiğimde çok zorlanmıştım. Adresi kanji yazmak falan, bunlar sıkıntılı şeyler. Tamamıyla güzel bir Japonca arıyorlar mı? Yoksa Yok. biraz da toleranslı şey yapıyorlar mı? Gösteriyorlar mı? McDonald's için neredeyse aramıyorlar ama gerçekten böyle hiçbir şey anlamayan bir insanı da kolay kolay almazlar. Alırlarsa da hani bir tanıdığı varsa, referans varsa alıyorlar. Ben ilk geldiğimde mesela hiçbir şey anlamıyordum ama referans olduğu için bizi almışlardı. Sonradan zaten kendiniz alışıyorsunuz ama çok basit kelimeleri, evet anladım, tamam, teşekkürler, bu gibi kelimeleri öğrenirseniz yavaş yavaş zaten alışırsınız ve onların dediklerine de alışırsınız. Çünkü çalıştığınız yerdeki insanları duymak ve isteklerini yerine getirmek istediğiniz göreviniz oluyor. Ona da alışmanız gerekiyor. Onun için de sadece zaman gerek. Senin yaşadığın yere de yakın. Evet, ben buraya aslında yeni başladım çalıştığım yere. Asakusa'da çalışıyordum. Asakusa'da çalışıyordum ilk geldiğimde. Asakusa çok felaketti, çok kalabalık ve çok turist. Sen bilirsin abi, turistin çok yoğun olduğu yer. Kalabalık, evet. Crocs alışveriş merkezi. Evimin yakını yeni geçtim ve şu an burası çok sessiz, sakin olduğu için iş çok zormuyor. Çok yormuyor. Sadece sabahları erken kalkıp gidiyorum. O biraz zorlayıcı. Aslında Japonya iş hayatı genelde böyle. Ufak ufak senin kaldığın yere doğru Yürüyelim. Sağdan gidelim abi. Sağda kırmızı mı yanıyor, yeşil mi yanıyor? Ne yanıyor anlamadım. 2 adım attık, ışıktan geçtik Azat. Ya burası böyle çok sakin olduğu için çok aşırı şey yapmanıza gerek yok. Japon iş disipliniyle ilgili ne düşünüyorsun Azat? Tarz yerlerde çalışan öğrenciler bir aile fazla. Evet. Senin gördüğün, tecrübe ettiğin kadarıyla biraz hani tırnak içerisinde basit bir yerde bile çalışması kolay mı? İş disiplini nasıl? İlk geldiğinizde zorlayıcı oluyor çünkü aşırı kuralcılar ve mantıklı olan bir şey varsa bile onu uygulamıyorlar, kuralı uyguluyorlar. Türk olduğumuz için sağdan gideceğiz. Türk olduğumuz için bu bize biraz saçma geliyor çünkü amacımız bir işi kısaltmak olur veya daha hızlı yapmak olur. İşte Japonlar da öyle işlemiyor. Kural neyse ona göre yapacaklar. Kuralı bozmayacaklar ve bunun dışına çıkmayacaklar. Bunu kabullenirseniz, buna alışırsanız iş basit gelir. Ama eğer direnirseniz iş basit gelmez, zorlanırsınız. Çok fazla öğrenci çalışıyor, çok fazla yabancı öğrenci çalışıyor. Girdiğiniz McDonald's'ların yarısından çoğundan Japon'dan fazla yabancı kişiler çalışıyor. Gidip bakarsanız anlarsınız, mutfak kısmında özellikle. İşin içine giriyorsunuz ve hiç tecrübe etmediğiniz bir şey. Bu her şeyde çok zorlayıcı olacağı için. Hem iş hem de Japonya için genel olarak bir adaptasyon. O adaptasyon süreci biraz uzun sürüyor. Benim gözlemim. Bilmiyorum sen de ne düşünüyorsun? Japonya için ve diğer ülkelere kıyasla mesela Avrupa, Amerika, işte Kanada, Avustralya'da yaşamak biraz daha o adaptasyonu biraz daha uzatıyor. Kendi dillerini konuşman lazım. Gözle görülen kural var, gözle görülmeyen kurallar var. Sen bir senedir bunları tecrübe ettin. Katılıyorum. Gözle görülmeyen kurallar kısmına çok katılıyorum. Bak Japonya'yı Japonya yapan aslında gözle görülmeyen kurallardır arkadaşlar. Çünkü zaten kural her yerde var. Japonya inanılmaz sistematik, kuralcı bir ülke ama aslında önemli olan o gözle görülmeyen kurallardır. Japonları genel olarak anlamak için onları çözmek, bilmek lazım. Ona göre hayatımızı sürdürmemiz lazım. Evet Azat. Evet. Gözle görülmeyen kurallar kısmı gerçekten çok sıkıntı yaratabiliyor. Çünkü hiçbir şey bilmeden buraya gelirseniz gerçekten sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama bir süre sonra insanlar alışıyor. Zaten okulda da bahsediyor. Japonya kurallarından bahsediyor. Toplum kurallarını böyle alttan size söylüyorlar ve biraz yediriyorlar. Hani anlıyorsunuz yavaş yavaş. Ufak ufak Evet, alıştırıyorlar. ufak alıştır alttan böyle vere sizi alıştırıyorlar. Ha, bunlara uymam diyorsanız sevilmezsiniz ki zaten uyusanız da sevilmezsiniz. Öyle bir mevzu var. Azat burayı kesin Türkler yıkıyordur. Abi ben çok fazla Türk görüyorum. Hatta çalıştığım yere Türk geliyor. İnşaattan çalışan. Bu inşaat Evet. işleri genelde Türklerin elinde. Türkler, siyahiler de bir aile fazla Evet. görüyorum buralarda. İşte başına gelen enteresan bir olay. Abi McDonald's'ta başıma gelen en enteresan olaylardan birini söyleyeyim. Bir kere kalem getirmediğim için azar işittim. Ve işittiğim azar bayağı bağıraydı. Japon muydu? Japon'da abi. Müdür mü?
Müdür de, menajerdi. Bizim Tenço'muz vardı. Tenço'yu görseniz ya Japon ama kafa yapısı falan çok iyi. Adamla konuşabiliyorsun, böyle şakalaşabiliyorsun. Zaten kendisi oyun oynayan Japon'un 30'lu yaşlarında. Bana diyordu gel hadi oyun oynayalım falan diyordu. Yani bunu düşün. Restoranın Tenço'su ya en üst kademedeki müdür adam sana bunu söylüyor. Fakat işte bazı menajerler var, kaba oluyorlar. Kalem getirmediğin için Kalem getirmediğim için azar işitmiştim. Ama ondan sonra zaten yavaş yavaş alıştım. Kendisiyle de iyi anlaştık. Fakat o zaman çok böyle şey olmuştum yani. Şok tabii olmuştum. yani. Kalem getirmediğim için biri bana bağırınca çok sinirlenmiştim ve şok olmuştum. Moral kırabiliyor ve zaten McDonald's'ta çalışanlara bakarsanız azar işitme olayı çok fazla oluyor. Çok fazla kaba menajerler olabiliyor. Kurallara uymaya çalışın ve Japonları dinleyin. Karşılık vermeyin abi. Dediklerine uyun. Biraz dişinizi sıkın. Bu Japonya'nın kuralı. Gerçekçi olarak bunu söyleyebilirim. Bunu çok fazla insan söylemez. anladığım kadarıyla sen böyle hani ters dikine gitmiyorsun. Abi ters dikine giderseniz Uyuyorsun yani. ters dikine giderseniz işinizi zorlaştırırsınız. Kafa yapınızı yedirtemezsiniz burada kimseye. İş yerinde, hayatta. Bir de Japon'a yani. Bir de Japon'a hayatta yani. Şimdi başka bir şirkette çalışsanız, Japonya asıllı Avrupa şirketinde çalışsanız belki hani olabilir ama Japon ya da en ufak byte olarak bunlar çok zor. Sağdan geçelim mi abi? Labirent gibi yerler. Burası çok şeydir, biraz karma karışıktır, seslidir. Bak şurada market vardı. Şöyle bir ana caddeye bir çıkalım. Ana cadde. Azat, Japonya'ya geldiğinden beri alışmakta zorlandığın veya hala alışamadığın bir şey var mı? Arkadaşlık ilişkisi diyebilirim ya. Hani hiç Alışamadığın. bir şey. Sen Çünkü de dertlisin o konuda. çünkü ya benim hem kişisel sebeplerden dolayı zamanım olmuyor. Sakura mı var senin bir tane? Nasıl oluyor? Hayır, arkadaş abi, kız arkadaş demiyorum. Ha, tabii. Kişisel sebeplerden dolayı zamanım olmuyor. Kız arkadaşım var Japon, evet. Sakura gelmiş de Azat'a. Gel abi, onu şey yapmıyorum. Ama arkadaşlık olarak kolay kolay arkadaş edinemiyorsunuz bence burada. Bu biraz kişiye bakıyor. Ben mesela çok takılmıyorum. Çok takılmadığım için belki bundandır ama buraya gelip birinci, ikinci ayında bile arkadaş edinen insanlar oluyor. Fakat şu arkadaşlık şöyle oluyor. Bizim Türkiye'deki arkadaşlık ilişkilerinden çok çok farklı. Gerçekten çok farklı. Özellikle erkekler arasında çok çok farklı. Hani erkekler beni anlayacaktır. Türkiye'de bir arkadaş edindiğinizde o insan gerçekten ömrünüz boyunca size yardımcı olabiliyor veya siz ona yardımcı oluyorsunuz. Bir yol arkadaşı gibi bir şey edinmiş oluyorsunuz. Abi derdini anlatıyorsun, o derdini derdini dinliyor. anlatıyor. Ya bu aslında hani sadece Türk'ün Türk'ü anlaması değil, hani elin Fransız, Almanı bile olsa Evet. bir yere kadar konuşabiliyorsun. Ama bir Konuşabiliyorsun. Japonla o yere Yok. çok zor geliyorsun. Sadece içmeye gidelim, onu görmeye gidelim. O kadar yani, bir içmeye gidiyorsun, bir içmeye çağırıyorlar, bu kadar. Benim eski çalıştığım yerde çok çağırıyorlardı mesela. İşte şu gün şuraya gideceğiz, gelir misiniz? Bugün buraya gideceğiz, gelir misiniz? Ama işte ilişki oraya kadar kalıyor. Zor. Evet, bence zor. Zor. Bir de benim Arkadaşlık kişisel ilişkileri. şeylerimden dolayı benim için ekstra zor ama çok böyle bir kayıp yaşadığımı düşünmüyorum bu konu hakkında. İsterdim yani, bir arkadaş, Japon arkadaş ortamım olmasını isterdim. İki tane arkadaşım var. Bir tanesi zaten bu arkada bir fitnessçi var, orada çalışıyor, Anytime Fitness'la. Diğeri de zaten iş yerinden yakın bir arkadaşımdı. Hani bir şey olunca yine konuşup edebiliyorum ama Türkiye'deki arkadaşlarım gibi arayıp sohbet etme, derdini anlatma olur. Onun derdini anlatması, böyle şeyler dediğin gibi abi yok. Belki zamanla. Belki zamanla, Belki evet. bir Senmangakko'ya geçip böyle Japonca ilerletip böyle güzel bir şirkette çalışmaya başlayınca biraz da bazen benim gördüğüm, onu da söyleyeyim. Seninle alakalı bir durum değil. Bazen Japonlarda o kademe Statü. evet, statü olayı da çok fazla Çok aslında. fazla var. Şimdi bir atıyorum, senin için demiyorum, bir fast foodçuda çalışan biriyle örnek veriyorum, bir Toyota'nın bir şirketinde çalışan biri bir Japon'un gözünde aynı değil. O bile fark ediyor. Japonlar, özellikle gençler, kızlarına diyemem de erkeklerinde böyle bir durum var. Benim de başıma geldi, gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Seni böyle bir statüye koyuyorlar. Şu tarafı seni bir ayrıştırıyor. O öyle koyuyor. Kızlar daha rahattır. Görmüşsündür. Evet. Bir Sakura-chan hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın. Hayatına girmiş. Daha konuşması, muhabbet etmesi daha kolay değil mi bir Japon kızla, kadında? Evet, hani neye göre kolay onu söyleyemem ama benim için çok kolay. İngilizce konuştuğumuz için, aslında Japonca da konuşuyoruz ama İngilizcesi çok iyi olduğu için çok rahat iletişim kurabiliyorum ve anlayışlı birine denk geldiğim için çok rahat oluyor. Güzel, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Geziyor musun Japonya'yı Azat? Geziyorum abi. Nerelere gittin bu zamana kadar? Abi genellikle her hafta bir yer seçiyoruz. Bazen havalar ısındığında park oluyor. Havalar soğuk olduğunda kafeler oluyor. Temalı kafeler olur. Atıyorum spa kafeleridir. Gidiyorum. Market aşağıdaydı değil mi? Evet, aşağıda. Gel. Daiso, bir de şey var. Normal Life Life Market var, evet. Life Market'i. Olabildiğince zaman geçirmeye çalışıyorum. Bunu özellikle sordum. Japonya'ya gelip de bir yere gitmeyen, sadece iş, ev, işte okul şeklinde olan da bir aile fazla insan var. Sen biraz daha böyle renk katmaya çalışıyorsun. Gerçekten gezmek isterseniz, çok yoğun bir hayatınız olsa bile dışarı çıkıp gezebilirsiniz. Haftada bir kere bile olsa, benim yaptığım gibi. Yapılır diyorsun. Yapılır abi. Gerçekten isterseniz yapılır. Bir de sizi itekleyen biri olması lazım. Sen kendine bir sepet al. Tamam. Buzluk var değil mi? Dolabın buzluğu Evet, var. var. Tavuk, balık ne yiyorsun? Abi genellikle burada en ucuz olduğu için tavuk yiyorum ama kıymayı da çok sevdiğim için Tamam. kıyma da yiyorum.
Gel seninle bir alışveriş yapacağız. Evet, burası çok güzel bir yer. Cem Kun abinden ama ben ödeyeceğim. Yani. Sponsorlu. Sponsorlu tabii. Teşekkür ederim abi. Zamanını ayırdı Evet. geldin. Ablam burada muz satıyorlar. Çok da markette çekim yapamıyoruz. Ne istiyorsan onu al Azat. Cem Kun kanalından açık çek. Tamamdır, teşekkür Çok ederim. da şey abartmadan ha. Bir Wagyu beef alalım abi o zaman. Yok mu Wagyu? Teşekkür. Ne istiyorsan al Azat. Azat daha Japonya'ya gelmeden biliyorum, hatırlıyor musun? Abi diyor senle bir sushi muşi bir şeyler yeriz muhabbetimiz vardı. Ben hatırlarım böyle küçük detayları ama denk gelemedik. O yüzden Azat'a Mateş alışverişi yapacağız. Evet. Biraz Testo Tayland videosuna döndü ya. Çok daha Azat iyi oldu. Tokyo ev ziyareti gibi. Buradaki etler çok garip abi. Şunların ya ben hala alışamıyorum ama çok lezzetli gözüküyorlar. Domuz çok fazla var. Domuz Domuz gerçekten pahalı. çok Domuz fazla ucuz da. var. Çok ucuz. Hayır, yok fazla var. Pahalı fazla değil. var. Tamamdır abi. Ne istiyorsun? Et reyonuna gidelim. Önündeki birkaç haftayı da düşünerek Yok abi o kadara girmek et mi lazım. tavuk mu fark etmez. Ne istiyorsan al. Biraz kalabalık da insan yüzü çekemiyorum. Bir bakayım abi ben hemen. Belirleyelim. Sen al kafana göre. 2 tavuk 2 kıyma alsam beni 2 hafta Vallahi. götürür. Okuyabiliyor musun üzerindeki? Hı hı. Torinico yazıyor. Tavuk abi onlar. Çok büyük. Valla fark etmez. Büyükleri kaç kilo? 1700-1600 gram. Fiyatlar güzelmiş. Yani şu 500 yen Ya Allah büyüğünü al. bak 600 gram. Yani 200 gramdan yesen Sen en çok ne kullanıyorsun? Tavuk mu yiyorsun? yarı yarıya tavuk yarı yarıya Tamam kıyma. Allah yo, büyüklerinden al. Büyüklerinden al bir tane. Tamam. Büyüklerinden al. Şunu alsam Tamam. 2 kilo 1320 Ya yen. fark etmez ha. Saat şu anda biraz ilerledikçe böyle %10, %20, %30 indirimler de geliyor. Evet abi çekilse de güzel bir kıyma alsak. Okuyabiliyorsun değil mi genel olarak üzerindeki hiragana, katakana'yı zaten biliyorsun da okuyabiliyorum. kancilere biraz nasıl? Kancilerim kötü. Kötü Ama mü? şundan direkt alacağım. Yo büyük alacağız. Yani. Büyük mü Yok, alalım? Tamam, güzel. bu kadar yeter abi. Gel. Abi Et yeter. kullanıyor al oğlum. Tamam bu kadar Et, cidden et yeter. lazım, Japon eti lazım sana. Sen bir de yumurta yersin. Abi yumurtam var. Onu söyleyeyim. Yumurtam var. Yumurtalarım. Sen spora da gidiyor musun? Abi sporu bıraktım. Spora bıraktın mı? Şöyle bıraktım derken hani bırakmış gibi bir halim yok ama hani gidemediğim için iptal ettirdim üyeliğimi. Zamanımın olmadığı için biraz Zaman bahane olmadı. gibi. Ya, Sakura hanımefendiye vakit ayırıyorsun. Benim Bak böyle şeyler. YouTuber bir Türk bulamazsın ha. Abi yok bu zaten Tokyo'nun ortasında. imkansız yani bu. Gohan. お米ですか Hayır. 何案内するお米ですお米はい100本はい Ablam bize Gohan pilav ver, pişmiş olsun. Şurada yani bunlar zaten. Tamam. Düz almıyor mu normal pirinç? Arigatou gozaimasu. Arigato. Arigato. Abi burada fiyat farkını gösterelim istiyorsan. Pişmişler galiba bunlar Evet. oluyor. Şunlar pişmiş oluyor. Bunlar da normal gohan oluyor. Tamam. Şöyle 5 kilosu 5000 yen. Bunlar çok götürüyor ama yani bir aydan fazla götürüyor. Tamam. Al. Yok abi onu alma. Allah. O gider. O boşa gider. Niye boşa gitsin? Ziyan olur. Onu Niye almayalım. yemiyor musun? Abi o kadar ben pişirmem. O ziyan olur. O yüzden ben hani Al. genellikle bunları tercih ediyorum. Nasıl diyorsan. 2 tane alsam beni çok rahat götürüyor. 130 gram var içinde zaten. Formuna dikkat ediyorsun Tokyo'da. İş hayatıdır, sosyal hayattır. Dikkat etmek lazım. Tam akşam saatleri. Azad'ın şehir house'una doğru gidelim bakalım Azad nerede kalıyor. Ne kadar kalabalık ya. Yalnız dikkat ettim. Yabancı yok. Evet abi bu Çekemiyorum, yüzleri gösteremiyorum. bir tane var mesela o kadar. Dikkat ettim. Ondan sonra kartal gibi gözlerim var. ha. Neredeyiz? Hayır. Geçelim abla. Evet. Kız arkadaşıyla buluşacak. Fazla kendisini meşgul etmek istemiyorum. Benim kumarım buraya kadar Azat. Sana Teşekkür ederim. tavuğu eti aldım kaçıyorum ben. Evet abi ben de Geri kalanlar sende. teşekkür ederim. Kesene bereket. Afiyet olsun. Ben buralara ilk kez geliyorum. Heh, şu karşıda. Şu çiçekçi çok güzel. Çiçekçi mi? Abi. 2 çalışanı var. Valla Tanesi- canımın içi çiçek sevmiyor o yüzden hiç çiçek almadım ben Japonya'da. Ya buradaki çiçekçiyle tanışmıştım. Aman güzel yani. Esnafla da konuşuyorsun, muhabbet ediyorsun. Evet. Buradaki şeyleri tanıyorum biraz ya. Bir senedir yaşadığım için. Sana güzel ama fazla yabancı olmadığı için biraz bozulmamış bir görüntü var. Bir bölge görüntüsü var. Shinjuku'dur, Shibuya'dır, Takanohaba'dır, Ikebukuro''dur. Oranın iç kısımlarından çok daha farklı. Çünkü oranın küçüğü diyelim, küçükleri diyelim. Orta bir mesafede, her yere çok yakın diyebilirim. Güzel. Ikebukuro, Shinjuku, Shibuya. Hani oralara gitmem zamanımı almıyor, bir saatimi almıyor. Maksimum 20 dakika, 30 dakikamı alıyor. Evim istasyonu 10 dakika. Çok yormuyor beni. Güzel. Sen kaç para veriyorsun eve? Şehir house'a. Şimdi benim kaldığım odanın bir aylık masrafı 48.000 yen. Hani kirası mı? Hani elektrik, su, doğalgaz hepsini mi söylüyorsun? Onu söyleyeyim. 45.000 yen kira, 3.000 yen fatura. Şimdi 3.000 yen faturaya abi sen şaşırdın büyük ihtimalle. Diyorsun ki Bir daha söyle anlamadım. 45.000 yen kira, Evet. 3.000 yen fatura. Ha 3000 yen. Hepsi. Elektrik, su, doğalgaz. Hepsi abi. Hmm. Su, elektrik, doğalgaz. Genelde hepsi. fazla mı oluyor? Abi 3.000 yen şehir ağası için çok ucuz.
Çünkü benim odamda 7/24 klima açık, elektriklerim açık, her türlü kullanıyorum. Kalan kişiye mi bölüyorlar? Abi şöyle her oda başına 3.000 yen. Bana şu an ben bir yıldır kaldığım için benim kontratım değişmedi. Fiyat aynı kalıyor. Ben 3.000 veriyorum. Mesela şu an yeni gelenler 5.000 veriyor. Kiraları da benden 2.000 daha fazla. Şöyle düşün. Aynı odaya taşınacak kişi şu an benden 7.000 yen daha fazla para veriyor. Sebebi ise işte her sene olduğu gibi zam geldiği için. Bana gelmiyor tabii, ben bir senedir kaldığım için. Benim kontratım aynı devam ediyor. Güzel, karşılayabiliyor musun part-time çalışarak Tokyo'da bu ücretleri? Şimdi şöyle konuşayım. Part-time çalışarak kiranızı karşılarsınız, yol paranızı karşılarsınız, yemeğinizi karşılarsınız ve dışarıda çıkabilirsiniz. Şuraya bekleyelim abi. Evet abi. Geldim Azat. Evet Azat, faturalarda kalmıştık. Fatura kısmı önemli. En Evet. kritik yerlerde. Haftada 25 saat çalışıyorum. Çalışma sınırından bahsedeyim. 28 saat, 40 saate tatillerde çıkıyor. Sadece uzun tatillerde. Ama şöyle bir şey daha var. Çalıştığınız yerler fast food olur, köklü restoranlar olur. Hiçbiri size 28 saat yazmaz. Bunu kimse söylemez. 28 saat yazmıyorlar. Maksimum 25, 26. 27'yi zor görüyor. 26'yı ben maksimum gördüm McDonald's'ta. Bazen işte iş çok olduğu için bir saat fazla çalıştığım oluyor 27. Bunun sebebi ise fazla çalışmayı engelleyip overwork olayı var. Vizeye çok etki ediyor. Vizenize çok etki ediyor. Ona dikkat ediyorlar o zaman. Ona dikkat ettikleri için 2 saat boşluk bırakıyorlar. Burası da Honda'nın. 2 saat boşluk bırakıyorlar. Ondan dolayı 26 saat, 25 saat çalışabiliyorsunuz. Güzel. Ama 2 iş yaparsanız 14 saat McDonald's, 14 saat izakaya olur. Farklı bir restoran olur. Saizeri yiyebiliyorsundur abi. Saizeri olur. KFC olur. Yani bu tür köklü restoranlarda 14-14'te kendiniz planlayabilirsiniz. Buna engel olmaz kimse. Fakat çok dikkatli olmanız gerekiyor. Eğer aşarsanız sürekli 30 saate çıkarsa her hafta bu size çok büyük engel yaratır. O yüzden dikkat edin. Geçeyim mi abi? Gel Azat. Yerlisiyiz oğlum. Ortadan geçebilirsin. Gel, korkma. Sen geçince ben dedim ki Yerlisiyiz artık. Ortadan yürüyebiliyoruz. yok ben de yürürüm de sen söylemeden gidince ben korktum nereye gidiyor diye. Ben sokak ortasında yürümeyi çok severim. Bir tane teyzem var. Teyzem Dükkanını göstereceğim sana. Sakura teyze mi? Sakura teyze 40 yıldır saç kesiyor. Aa, 1.55 boyuyla. maşallah. Maşallah var ve o kadar kaliteli kesiyor ki. Buralar senin mahallen. Bu saatte kapalı oluyor her yer. Çünkü Japonya'yı biliyorsun. 5 oldu mu kapatırlar, 6 oldu mu kapatırlar. Tabii, o saatten sonra açık yer bulmak biraz zordur. Burada restoran çok var. Dişçi bile var. Şurası dişçi mesela. Dişçisi var, restoranı var. Çocuk okulu var. Bir sürü berber var. Çok fazla kuaför. 4 tane 5 tane kuaför var bu ara. Çünkü yani bu alanda 5 tane. Severler Japonlar. Kuaföre, giyim, kuşama çok para harcarlar Azat. Benim eşim de öyle. Evet. Yani hiç yoksa ayda bir böyle bir 20 bin yenimiz vardır. Hiç o yoksa bile. Biraz daha düz gidelim abi. Birazdan düz Ya gidelim. da sağdan girebiliriz ya. Sağdan Olur. sola yaparız. O da olur. Devam edelim. Azat'a diğer sorularımızla devam ediyoruz. Bir yıl içinde kendinde ne gibi değişiklikler fark ettin Azat? Sola gidelim abi. Bir senedir burada olduğum için sorumluluk sahibi oluyorsunuz. Tek başına geldiğim için hani bir tanıdığım olmadığı için burada akraba olsun, bir aile üyesi olsun. Sorumluluk alıyorsunuz ve hani yaşınız gençse istediğiniz kadar sorumluluk sahibi olun ama tek başına gurbete çıktığınızda ister istemez çok daha fazla sorumluluk sahibi oluyorsunuz. İlk kez çıktım bir de. Ben ilk kez çıktım. Hani hiçbir tecrübem yok. Bu zamana kadar şimdi yalan yok. Biraz rahat büyüdüm. Ailem sağ olsun, teşekkür ederim. Annem özellikle. Ama buraya gelince mesela insan onun yokluğunu hissediyor. Sorumluluk sahibi olmayı öğrendim. Paramı yönetmeyi öğrendim. İşte cebimi kısmayı, gerekli yerlere harcama yapmayı, daha çok nasıl plan yapacağımı. Yani kısacası bunları öğrendim diyebilirim. Öğrendim. Tıraş oldum yer. Teyzem Ha, burası kapatmış. mı? 7'de kapatacağım. Yedim, Bugün kapatmış. tatil ama. Ha. Bugün tatilmiş bu teyzem. yol- Büyük ihtimal kaldığı yerde arkasıdır ha. Evet. Çünkü Evin- bu direkt onun binası full. Üst katta kalıyor aynen. Üst katta kalıyor. Orada dükkan var. Olgunlaşıyor insan. Hani istiyorsanız 25 yaşında olun, istiyorsanız 35 yaşında olun, istiyorsanız 18 yaşında olun. Olgunlaşıyorsunuz. Sebebi de hayat zorlukları klasik yani. Herkesin Sen de- söylediği şeyler. Sende bir olgunluk var, Azat'ta olgunluk var. İşte geçen sene geldim dedin. 22-21 yaşındasın o zaman. 22 yaşına girdim abi. Yani Ekim'de. ilk geldiğinde 21 yaşında 21 geldin yaşında o zaman. geldim evet. Yani 21 yaşında tek başına Tokyo'ya gelmiş bir insan. Evet. Bir Türk kardeşimiz. Kolay değildir 21 yaşında. O kararı vermek, 10 bin kilometre ötede kendine bir hayat kurmaya çalışmak, bir de sıfırdan. Sıfırdan evet. Sıfırdan. Sıfırdan. Sıfırdan yani. O önemli olan o zorlukları da görmek, geçirmek, oralardan bir şeyler çıkarmak. Güzel Azat, düzgün, güzel yolda. Tavuğu, etimizi de aldık. Karnımız doyacak. Evet teşekkürler. Japonya'ya öğrenci olarak gelmek isteyenlere ne tavsiye edersin Azat? Direkt tek tek söyleyeceğim. Dil okuluyla gelecekseniz okulunuzun parasını kesinlikle ödeyip gelin.
taksite vermeyin. İkincisi hiragana katakana öğrenip gelin. Zamanınız varsa 1 saat bile olursa bakın. Çok ufak kanjileri bile öğrenmeye çalışın. Üçüncüsü ise benim kendi kişisel tavsiyem olabildiğince farklı insanlardan fikir almaya çalışın. Benden alın, başka insandan alın. Herkesin tecrübesi çok farklı oluyor aynı yerde yaşamasına rağmen. Kısacası bunlar. Finansal konulara dikkat edin. Onun dışında Oğlum çok profesyonel konuşuyorsun ha. onun dışında Tam böyle böyle politikaya atılan biri gibi konuşuyorsun. yok abi klasik şeyler. Plan yapın arkadaşlar. Plan yapmadan gelirseniz çok zorluk çekersiniz ve ülkeden nefret edip 6 ay sonra geri dönersiniz. Belli bir süre Her ülke için böyle. Yani belli bir süre için planı Evet. olsun insanların. Tabii biraz da spontane yaşamak güzeldir hayatta Evet. ama Japonya gibi bir sistematik ülkede hiç değilse böyle birkaç senelik minimum planın çalışırsan daha güzel olur. Hayatın Aynen daha öyle kolay abi. bir hale Öbür türlü gelir. çok zorluk çeker insanlar yani. Herkes çekebilir. Parası olan insan da çeker, olmayan insan da çeker. Gelecek planların neler? Japonya'da kalmayı düşünüyor musun yoksa Türkiye'ye dönmeyi mi düşünüyorsun? Japonya'da kalmayı düşünüyorum. Planım ise Seimon Gakko'ya gitmek. Meslek Üniversitesi'ne. Gideceğim okullara bakıyorum şu an. Yavaş yavaş dönemler geldiği için. Şimdiden temeli Evet, atmaya çalışıyorsun. Evet. Çünkü zaman kısalıyor her gün. Dil okulunda olduğunuzda şu an mesela baktığınızda benim aslında 8-9 ayım falan var. Ama bu aslında benim gözümde 2-3 ay. Çünkü okul sistemleri çok farklı oluyor. Her okul Seimon Gakko ve üniversiteler için kendi kayıt tarihlerini kendileri belirliyor. Özellikle uzun dönemler için. Sağdan gideceğiz. O yüzden şimdiden bakıyorum. Anladım. Üniversiteye gitmek amacım. Anladım. Üniversiteden sonra da işte hem üniversitede okurken kendimi geliştirip bir yandan Sonrası için bilişim alanında bir şirkete girerim büyük ihtimalle. 1-2 sene Allah izin verirse çalışıp kendi şirketimdir, odur budur. Aklımda ufak şeyler var. planların önünde inşallah başarısın Azat. Daha yaşın genç. Evet, Şimdiden güzel temellerini atıyorsun. Hayırlı olsun. teşekkür ederim abi. Güzel şirket açarsın. Cemkun abini unutma. Ha. Yok abi, unutmayız. Bir şirketin böyle giriş kısmına böyle beraber et tavuk aldığımız bir Şunun fotoğrafımız koyarız. evet, bunun fotoğrafı abi koyulacak. Abi. Ağır bir duruşta. Elde bir 2 kilo tavuk. Kapıyı açalım, girişimiz şöyle. Azad'ın şehir hasuna bir girelim. Evet, arkadaş var mutfakta. Gel abi, burası giriş. Şu şekilde çok küçük bir girişimiz var. Ayakkabılık. Biraz ev eski. Ev eski. Evet, çok eski. Allah bismillah. Şöyle bir geçelim. Hello, how are you doing? Şöyle bir geçelim. Actually, I found the gas on. Gas on? Hello. Yeah, like Yeah, I understand. okay, yeah, no. So like, I don't know, who was doing it, who was cooking something, or who's just just try to be careful. Take care, see you. Okay, have a good one. Thank you. Mutfakta Mutfakta birileri olduğu için cebelleşiyor gösteremeyeceğiz. abi. Şimdi şöyle hemen ışığı açalım. Bir şeylere kızmış gibi gözüküyor. Giriş, çamaşırlarımızı yıkadığımız yer. Sen tam kaç kişi yaşıyordu burada? 8 kişilik kapasitesi var ama şu an 6 kişiyiz. 6 kişi. Şurası banyo. Banyoda çok fazla özel eşya olduğu için gösteremeyeceğiz. Ama göstermeyelim. şehir hasarı göre büyük, eski. Güzel. Burası 1. katın tuvaleti. Evi görüyorsunuz eski tahtadan. Çıkalım bir üstte. Şurası da mutfak ama mutfağı şu an gösteremeyeceğiz. Arkadaş yemek yapıyor, rahatsız etmeyelim onu. Rahatsız etmeyelim. Saygılı olalım. Biraz dertli bugün abi. Evet, o gazı biraz açık bırakmış, sinirlenmiş. Şimdi şöyle de hemen gösterelim. Burası 2. kat, gel abi. Ulan kayınpederin evini hatırladım ha. Oraya benziyor. Bak abi. 1, 2, göster istiyorsan. 1, 2, 3 yakınlığı görüyorsunuz yani parmak kadar. Yavrum, beraber yatıyorsun sen yanında. Evet. 3, 4 şu uzun yerde tuvalet. Tuvaleti gösterelim mi? Yok gerek yok. Tamam. Kaç tane oda var burada? 1, 2, 3, 4, 5. 4, evet 5. Üst katta çok oda var. 5 tane oda var ha. Evet abi bu benim odam. Azad'ın. Şöyle göstereyim. Hoş geldiniz. Yerine geldik. Merhaba Hazret. Merhabalar. Evet abi giriş böyle. Klasik oda. Şöyle biraz. Tam boyu boyuna. Klasik Japon Bak evi. abi. Normal. Klasik Japon evi. Güzel. Yatağım. Güzel kompakt. Yani Geniş. genel olarak zaten işte Böyle. 20 metrekare, 30 metrekare. Burası 7,5. Ya 7,5 hani standart Evet. Tokyo'da genelde 20-25 metrekare aslında. Müzik mi yapıyorsun ya? Abi onu hediye geldi. Çok çalmayı beceremiyorum. Hediye mi geldi? Evet. Vay Azat setup'ını kurmuş ha. Bilgisayarım var. Güzel. Kitaplarım var işte. Sen bunları aldın. Sonradan aldın. Sonradan alıp çalışıp. Helal olsun. Kendi emeğinde ne var? Ekran kartı. 2070. 2070 güzel. İkinci el ya bu güzel. İkinci el mi? Ama güzel, tertemiz. Güzel. Kafa dağıtmak için Evet. birebir. Azad'ın fakirhanesine geldik. Güzel Azat. Ya ben memnunum evimden çünkü yetiyor bana öğrenci olarak. Tek kişi için, Ve öğrenci için. şöyle yeter. hani 50 bin, 48 bin yen bandına tek kişilik oda çok belki bulursunuz ama hani şu sıralar baktığımda hep 60-65'ten başlıyor.
O yüzden 48-50 arasında 60 arasında çok fark var aslında baktığınızda. 10.000 yen büyük bir para. O kadar. Yani $100 gibi bakabilirsiniz gözünüzde. Fiyata göre memnun Evet. musun buradan? Ben çok memnunum fiyatından. Az önce içeri girdik, arkadaş vardı ama hani normalde insanlar hiç kimseyi rahatsız etmiyor. Duvarlar çok ince görüyorsunuz. Ama kimse çok bağırarak konuşmuyor. Dikkat Kimse ediyor. rahatsız etmiyor. Çok sessiz, farklı insan. Milliyetleri neydi kalanların? Şehir haslarda, milliyetlerde hep işte Nepalli, Hindistanlı, Pakistanlılar, Çinliler çok fazla oluyor ve bu insanlar genellikle kirli oluyor. Ortak alanları kirli kullanıyorlar. Gürültü de yapabiliyorlar. Gürültü çok yapıyorlar. Fakat benim kaldığım evde yan odamda bir İsviçreli, ben Türk'üm. Karşı odamda Havaili bir arkadaş var. Sağ tarafımda Koreli vardı taşında. Alt katta ilk gördüğümüz arkadaş Amerikalı. Onun sonunda da Almanya'dan bir kız var. Erasmus'a gelmişim burada. Evet, yani milletler olarak öyle. Güzel. Bunu da buraya Sen koyayım. biraz şanslısın bu konuda. Güzel. Abi bir yıldır böyle bu evi çok tercih etmiyorlar. Çünkü eski olarak görüyorlar ama baktığınızda Evet. çok rahat bir ev. Onları dolaba koyalım Azat. Evet, onları şimdi birazdan koyacağım arkadaş Tamam. çıkınca. Yetiyor. Güzel. Bu kadar. Teşekkürler Azat. Bize Ben teşekkür ederim. şehir havasını, evini açtın. Kapanışı verelim. Azat'ın kaldığı yerden fakirhanesine gün gelir. Böyle bir yer, Ecolata House alırsın Azat. İnşallah abi. Böyle güzel bahçeli bir yerde kendi ağacını böyle yaparsın. Azat'a katıldığı için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim geldiğin için abi. Teşekkür ederim Azat. Bir senenin sonunda buluştuk. Evet. Bize Japonya'da, Tokyo'da yaşayan bir Türk'ün öğrenci hayatını işte başından geçenleri en baştan en sona kadar göstermiş oldu. Bayağı da güzel, olgun bir kardeşimiz. Takip etmek isterlerse söylemek ister misin Instagram? Instagram'ım Timuçin Azat. Direkt alta yazarsın abi sen. Aşağı yazarım. Timuçin.azat. Sorunuz olursa Takip edersiniz. yazabilirsiniz. Müsait olduğumda dönerim. Dönemezsem üzülmeyin ama illaki dönerim. Öyle bir şey değilim. Sadece saat farkıdır, olur budur. Azat, Geçinebilirim. Azat çalışıyor, çok çalışıyor Azat. Azat şöyle bir elini sıkayım gir. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim geldiğin için. Kesene bereket abi. Afiyet olsun şimdiden. O zaman görüşürüz. Görüşürüz abi. Kendine çok iyi diyelim. bak. Kendine iyi bak. O etleri, şeyleri koyalım. Biz kaçalım. Ne kadar dik buralar ya. Yeah, I made this, what is it? It's like super simple. Basically, it's just tomatoes, and then you add ketchup to the tomatoes when you're cooking them. No joke, no joke. Yeah, yeah. Like give it a, you know, it's a Taiwanese, Thai dish. Geçen arkadaşın da biraz garip bir yer ama. Konuşmayı seviyor abi. Çok seviyorum. Bana az önce Tayvan yemeği hakkında anlattı.